Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size videonun girişinde görmüş olduğunuz sırt çantası nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Onunla ilgili şöyle kabataslak bir kalıp çıkarttım arkadaşlar. Şöyle üçgen bir kapağı olacak. Şu ön kısmında bir gözü olacak. Buna göre işte kağıtlar keseceğim ve çantayı sizinle paylaşmaya başlayacağım. Kağıtlarımı kestim. Bir tane bantlayacağım. Kanalımı yeni keşfedenlerin görmesi için bir tane kağıt bantlayacağım arkadaşlar ve bir tane kağıt katlayacağım. Onun dışında eğer detaylı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kağıt çanta oynatma listeme bakın. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Bu şekilde şöyle yapıştırıyorum ve kesiyorum. Katlamayı göstereceğim şimdi. Şöyle şeffaf koli bandı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kağıdın şu iki yanındaki fazlalıkları şöyle içeriye doğru katladım. Önce kağıdımı ikiye katlıyorum boylamasına. Açıyorum arayı. Tekrar ikiye katlıyorum. Şu vaziyette. Sonra diğer yarıyı aynı şekilde şöyle ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Tekrar bunları ağız ağza getirip şu vaziyette tekrar birleştiriyorum ve bu uzun bir şerit haline geliyor. Sonra bu uzun şeridi tekrar şu vaziyette ikiye katlıyorum. Şu arayı yıldızla kırıyorum. Şuralarda buruşmalar olmasın diye. Sonra bunu yine aynen şöyle tekrar ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı alıyorum. Yine ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve şu vaziyette katlama işim sona eriyor arkadaşlar. Evet, bütün kağıtlarımı katladıktan sonra bunları şimdi birbirine geçirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şu vaziyette tutuyorum. Şöyle geçiriyorum birbirine. Şöyle çekiyorum. Sonra şunu alıyorum. Bunu da aynı vaziyette şuradan içeriye alttan, öbürünü de şuradan geçiriyorum. Evet. Bir tane daha takayım ve bu iş burada bitsin. Bakın. Yani sistem hep aynı arkadaşlar. Zikzak takıyoruz. Şu vaziyette zikzakımızı yaptık. Şöyle arkadaşlar, bu vaziyette gidecek. Aynen şurada olduğu gibi yapacağız. Şu kısımları da aşağıya doğru genişleyen bir çanta olacak. Bunun için şöyle önce şu kalıbım altta dursun. Şu şekilde arkadaşlar 3 tane aynı boyda kağıt yaptım. Şimdi bu kağıdın ebadını size vereceğim. Burada 4 boy kağıt kullanacağım bu çantada. Bu kağıdın ebadı arkadaşlar 5 santime 11,5 santim. Bundan şöyle 3 tane yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunun şu kısmını sadece şöyle uç kısmını şu kısmını düz yaptım. Burası şöyle çanta şerit haline geldiği zaman şu kısım çantanın böyle elimizi sokacağımız ağız kısmı olacak. Onun için bu kısmını düz, şu kenarlarını kırtıklı yaptım. Bu tırtıklı olan yerlere de arkadaşlar çanta kapağını dikeceğim. Yani burada gördüğünüz 1, 2, 3 sıra arkadaşlar 5 santime 11,5 santim olacak. Bunların ben size ayrıca resimlerini çekip yanlarına hangi ölçüde kullandığımızı gösterir.
resim paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki ise 5,5'a şöyle 5,5'a 12,5 santim olacak. Yine bundan da böyle 3 tane yaptım. Şu şekilde. Böyle olacak arkadaşlar bu da. Şimdi bu da 5,5'a 3'ü 12,5. Şimdi arkadaşlar 3. grup yine aynı şekilde ama bunun ölçüsü şöyle 6 santime, şu kısmı 13,5 santim olacak. 4. grup arkadaşlar, çünkü bir beyaz bir karikatür dergisinden kesmiş olduğum kağıtlarla olacak. 4. grup arkadaşlar 6,5 santime 14,5 olacak. Şu vaziyette. Şimdi arkadaşlar tabanı yapacağım ben. Önce tabandan başlayacağım. Şu zigzagımı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle çember haline getiriyorum tabanımı. Tabanımı nasıl yuvarlak hale getirdiğimi de kenarı birleşecek şekilde göstereyim. Şöyle açıyorum. Şu son taktığımın katını açıyorum. Arkadaşlar şu vaziyette tutuyorum. Bunun ikisini şu aradan, bakın şu aradan içeriye geçiriyorum. Bunu geçirdim. Sonra bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya sokuyorum. Şöyle. Bu tarafa yatırdığımı da şuraya. Ve gördüğünüz gibi çemberim oluştu. Şimdi bu çemberi oluşturduktan sonra tabanımı yapacağım. Şu vaziyette tutuyorum arkadaşlar. Şu iki ucu önce birleştiriyorum. Şu iki ucu. Yani şununla şunu birbirine dikiyorum. İpimi taktım. Ucunu yaptım. Ve şuradan ipimi geçirdim. Bakın. Bunu şu vaziyette tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bu sefer şununla şunu birbirine dikiyorum. Önce şunun nasıl yapıldığını size bir tane örnekle anlatayım. Şimdi şu benim renkli kağıdım. Renkli karikatür dergisinden çıkarttığım kağıdım. Şu da diğer kağıdım. Şimdi bunu bu şekilde katlıyorum. Normal katlıyorum. Şu öbürünü ortadan şöyle ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kağıdım, yani şu katladığım kağıdın şu çatal kısmından içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bu döndüğüm parçayı şuraya sokuyorum arkadaşlar. Şu araya. Şu araya sokuyorum. Şu vaziyette. Şimdi bunu şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Buraya soktum. Şimdi bunu şu vaziyette tutup şuraya dikiyorum. Şununla şunu birbirine dikiyorum. Şöyle. Şimdi bunu şöyle şuraya tutturacağım. Şunu şuraya tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şura kırılacak şu vaziyette. Şöyle tutuyorum. Şuradan giriyorum. Bu çantanın önünde arkadaşlar göz yapacağım. 2 gözlü bir sırt çantası olacak.
Böyle. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Şurayı, şununla şunu birbirine dikeceğim. Şuradan giriyorum. Şu vaziyette. Ve şöyle şuradan çıkıyorum. Şöyle. Şöyle. Evet. Bir tur daha atayım, daha sağlam olsun. Hı. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Tabanı bu şekilde dikeceğiz. Şöyle dikeceğiz tabanı. Şimdi şunu alıyoruz bu sefer. Onu da yine şuradan içeriye sokuyorum. Ve bu sefer böyle bunu dikiyorum. Şunları, şu 11 tanesini arkadaşlar buraya dikeceğim. Sonra bu taban bittikten sonra üstüne diğer bölümleri inşa etmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sırt çantasının tabanını diktim. Orijinal olsun diye şöyle şu kareleri renkli kağıtlardan yaptım. Şimdi zannediyorum bu tabanının bitmesine kadar olan kısım videomun birinci bölümünü oluşturur arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Bu videoda 3 veya 4 video gibi olacak. Öyle gözüküyor. İkinci videoda zaten bunların üste inşa edilmesini göstereceğim. İkinci videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.